Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizinle bir günümü vloglamayı düşünüyorum. Bu çok da alışık olduğum bir konsept değil ama yavaş yavaş başlamayı planlıyorum. O yüzden bugün istedim ki hep beraber güne başlayalım ve günü beraber sonlandıralım. Bugün alarmımı 9'a kurdum ama ona rağmen yine 7'de uyandım. Hani hafta sonu dersiniz ya bugün daha fazla uyuyacağım diye. Özellikle çalışıyorsanız ya da işte okula gidiyorsanız bu hep olur. Dersiniz bu hafta sonu uyuyacağım. Hani kalkarken hafta içi hep zorlanırsınız ve dersiniz ki bu hafta sonu uyuyacağım. Geç kalkacağım falan ama bu hiçbir zaman öyle olmaz. Yani hafta içi gerçekten daha zor kalkıyorum ama hafta sonu kendi kendime yine 7'de uyanmışım. Tabi bu derseniz ki senin için kötü bir durum mu var? Aslında değil. Çünkü biz Hollanda'ya ilk geldiğimiz senelerde gece vardiyasında çalışıyorduk. Ve güne erken başlamanın ve günü dolu dolu geçirmenin değerini daha iyi anlıyorum diyebilirim. Bir sene kadar önce bir 5 yıl boyunca full gece vardiyasında çalıştık. O yüzden günümüzü çok fazla değerlendirme imkanımız olmuyordu. Bugün hava oldukça kapalı, hatta yağmurlu gösteriyor. 2 gün öncesine kadar da kar yağıyordu garip bir şekilde. Ama artık Hollanda havasına alıştık diyebiliriz çünkü asla net bir havası yok. Bazı günler yağmurlu, sonra güneş açıyor. Bir bakıyorsunuz tekrar yağmur bastırmış, kar yağıyor falan. 2 gün önce tam olarak böyleydi. Gündüzden güneşliydi, sonra yağmura döndürdü. İşten eve gelirken biz dolu bastırdı. İş yerinde bir ara kar yağıyordu falan. O yüzden Hollanda havası sürekli değişkenlik gösteriyor. Ve genel olarak da kapalı zaten. Hani bu artık bizim alıştığımız bir durum oldu. İlk başlarda bir İzmirli olarak söyleyeyim, güneşi çok seven biri olarak. Bana biraz havası kasvetli ve karanlık geliyordu. Ama yavaş yavaş daha normal gelmeye başladı. Sadece güzel havaları değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada zaten genel olarak bence insanlar bunu kovalıyor. Bugün hava güzel değil ama biz şöyle bir plan yaptık kendimizce. Saunaya gitmeye karar verdik. Burada özel ya da işte halka açık, herkese açık saunalar bulunuyor. Biz özel olanı tercih ettik. Saat 12.30'da randevumuz var. Oraya gideceğiz. Öncesinde tabii ki bir güzel bir kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında hazırlanıp saunaya gitmeyi planlıyoruz. 2 saatlik bir tarife aldık. İsterseniz yani bir günlük kalma imkanınız dahi bulunuyor. Yani Türkiye'de sauna deneyimleme şansım olmadı. Hiç saunaya gitmedim. O yüzden Türkiye'de nasıl oluyor bilmiyorum ama burada saatlik olarak kendiniz belirleyebiliyorsunuz işte kaç saat kalmak istediğinizi ve isterseniz günübirlik konaklama imkanınız da bulunuyor. Hani bir gece konaklayabiliyorsunuz. Bu artık tamamen size kalmış. Hadi gelin hep birlikte önce güzelce bir kahvaltı yapalım. Daha sonra hazırlanıp saunaya gidelim. Ben de merak ediyorum nasıl bir yer bizi karşılıyor. Fotoğraflarından az çok baktık, beğendik. Ve bize 15 dakika, arabayla 15 dakika bir mesafede. O yüzden bu tamamen bir artı. Umarım beğeniriz. Daha sonra gitmeye devam edebiliriz. Şimdi güzel bir kahvaltıyla kendimize gelelim. Sonrasında hazırlanıp saunaya gideriz. Görüşürüz. Ne zaman şimdi? Dargınlık burada şeyi çıkarttık, karanlık olmasın. Şimdi kahvaltı sonrası birazcık çay keyfi yapacağız. Şöyle dökümden
Arkadaşlar az önce bahsettiğim durum tam olarak buydu işte size. Bilmiyorum ne kadar gösterebilirim ama şu an dolu yağıyor. Yağmur değil, tam olarak dolu yağıyor. Ama şuradan bakarsanız da çok böyle günlük güneşlikmiş gibi. Kısacası sağ solu belli olmuyor havanın burada. A few moments later. Arkadaşlar şimdi hazırlandık ve çıktık. Saat 11.30. Bize 15 dakika bir mesafede bu gideceğimiz yer. O yüzden 12'de hemen hemen orada olacağız. Yine oraya gittiğimde size bir oda turu çekeriz nasıl bir yer diye. Ben de hiç bilmiyorum, yani biz de hiç bilmiyoruz. Daha ilk defa gideceğiz. Umarım beğeniriz. Bakalım nasıl bir yer göreceğiz. Şimdi sizi birazcık yol manzaralarıyla baş başa bırakayım. Arkadaşlar şimdi salonaya gelmiş bulunuyoruz. Size şöyle küçücük bir oda turu yapacağım. Nasıl bir atmosferi var siz de görün istedim. Şimdi şöyle, burası tamamen özel bir salona. Ve eşimle ikimiz bulunuyoruz. Şöyle bir şuradan direkt giriyoruz önce odaya. İstersen yan taraftan başlayalım. Yavaş yavaş hem gezip hem gösterelim. Bu şekilde bu alandan girdiğimizde bizi şu şekilde bir salon odası gibi bir alan karşılıyor. Burada rahat bir şekilde zamanınızı geçirebilmeniz için tasarlanmış. Aslında çok güzel. Hatta şöyle Uno bile koymuşlar. Oyun detayları var. İsterseniz oyun oynayabilirsiniz. İşte burada küçük bir radyo koymuşlar. Su burada tamamen ikram. Şurada içecekler bulunuyor ama bu içecekler ücretli. Yani fiyata dahil değil. İçecekleri de buradan alıp daha sonrasında ekstra ödemesini yapabiliyorsunuz. Şurada bir televizyonu bulunuyor. Büyük ihtimal yine bir şeyler izleyebiliyorsunuzdur. Tabii ki buraya gelip televizyon izlemeyi tercih eder misiniz bilmiyorum, size kalmış ama. Sonrasında şöyle bir yine aynı şekilde hemen bu tarafta şöyle bir duş alanı bulunuyor. Ki bence çok güzel. Böyle bir duş alanı. Şurada hemen saç kurutma makinesi var. Bu detay da güzel çünkü en son gittiğimiz yerde saç kurutma makinesi yoktu. O zaman daha zor oluyor. Bu şekilde bir yine alan yapmışlar. Tuvaleti. Burası da çıkış bölümü de. Sonrasında bu kısım saunası. Bu kısımda jacuzzi'si. Bence çok güzel bir atmosfer yaratmışlar. Balıklara bakar mısın? Balıkların güzelliğine bak. Bu şekilde bir akvaryum olmasını çok beğendim bu arada ben. Çünkü çok daha huzurlu hissettiriyor. Hem de balıklar bu şekilde canlı olması. Ben fotoğraflarda gördüğümde bu arada balıkları şey düşünmüştüm. Oraya bir şey yansıtmışlar. Hani görsel olacak gibi düşünmüştüm. Canlı olması şu an daha çok hoşuma gitti. Çok daha sıcak, samimi hissettiriyor. Burası Bu da şekilde buradan yine derecesini arttırabiliyoruz sıcaklığını. En maksimum kaça kadar dedi? maksimuma koydum şu an dedi. Hayır. 90. 90'a kadar yine yükseltebiliyorsunuz dedi. Sıcaklığını oradan düşürebiliyoruz. Buradan da yine şeyin ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Jacuzzi'nin. Şu şekilde Modları var. modları var.
Bu jacuzzi olayı da çok güzel bence. Özellikle işte saunadan çıktıktan sonra şurada saatlerinizi geçirmeniz mükemmel bir detay. Burası özel bir sauna. Biz buraya 2 kişi ne kadar ödedik? 156 euro. Kaç? 156. 2 kişi 156 euro ödedik. 2,5 saat toplamda. Evet, toplamda 2,5 saat. Aynen. Bu detaylar bende asla yok. Genelde bu tarz işlerle Osman ilgilendiği için o çok daha hakim böyle şeylere. 2,5 saatine 156 euro ödedik. Yani fiyat konusunu size bırakıyorum. Sizce böyle bir ortam için ya da 2,5 saat için değer mi değmez mi? Siz karar verin. Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ama insana gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanı gerçekten rahatlatan bir ortamı var. Ve ara ara böyle saunaya gelmek hani bedenin bütün yorgunluğunu alıyor. İşte cildinizin de aynı şekilde çok rahatlatıyor ki son zamanlarda cildimde kuruluk problemi var. Çok fazla kuruyor. Bugün o yüzden de iyi geleceğini düşünüyorum. Bakalım, deneyeceğiz. 2,5 saat şimdi buradayız. Keyfini çıkaralım. Evet, keyfini çıkaralım. O zaman bize keyfini çıkarmak bizim için keyfini çıkarma vakti. Size de iyi seyirler diyelim. Sauna sonunda konuşuyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar az önce turlarken şunlar dikkatimi çekmemişti ama şimdi onları da göstermek istedim. Buraya eğer hani makyajınız varsa makyaj temizleme suyu ve makyaj temizleme pamuğunu dahi koymuşlar. Şöyle bir deodorant ve kulak temizleme çubuğu. Bence bu da çok kullanışlı. Yani bu detayları düşünmeleri de güzel olmuş. Tabii ben makyajsız gelmiştim. Bu arada şu an artık çıkıyoruz yavaştan. O yüzden hazırlandık. Tabii burada mesela işten çıkıp gelip burada saunayı kullanmak isteyenler için güzel bir detay olmuş. Onu da çıkmadan söylemek istedim. Şöyle göstereyim. Şimdi 2,5 saatin sonunda saunadan çıktık. Evimize doğru ilerliyoruz. Gerçekten pamuk gibi olduk. Çok iyi geldi, böyle mayışmış hissediyorum gözlerim falan. Ama yüzüm gerçekten böyle pamuk gibi oldu. Genel olarak keyifliydi. 2,5 saatlik bir paket almıştık zaten. 12'de girdik. 2,5'da şu an dönüş yolundayız. Bizim Spikenes'in klasik köprüsünü bekliyoruz. Devamlı açılıyor. Hatta şöyle göstereyim size istiyorsanız. Şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Sanırım belli olmuyor ama köprü şurada kalkık. Şöyle. Şurada. Yani dememi koyayım. Bizim için genel olarak güzel bir deneyimdi. Evet, eksiklikleri yine vardı. Bahar'ın beğenip beğenmediği şeyler de vardı ama benim için genel olarak güzeldi yani. Sadece ilk geldiğimizde sauna sıcak değildi. Yani başlamışlar, ısınmaya başlamıştı ama sıcak değildi. Biz bir yarım saat sonra girdik. İlk başta jacuzziye girdik. Ondan sonra saunaya girmeyi tercih ettik. Girdiğimizde yani o saunanın etkisini alamadık. İlk başta hissedemedik. 15 dakika durduk ama işte terlemedik bile neredeyse. Ama ikinci girdiğimizde yani 81-82 derece olmuştu. O evet, onda 15 dakika durduğumuzda gerçekten etkili oldu. Etkisini hissettik. Sonra hatta dedik normalde 2 kere girmeyi planlıyorduk. Üçüncüye de dedik yani en azından bir 10 dakika kadar tam ısındıktan sonra girelim. Varlık konuştuktan sonra. Üçüncüye girdiğimizde gerçekten böyle girdikten sonra direkt hissedebiliyorsun yani farkı. Öyle yani genel olarak bizim için güzeldi. Fiyatına yani fiyat performans olarak da bence güzeldi. Bize de 10 dakika uzattı zaten. Yani
İş çıkışları da örnek veriyorum. Gitsek gidebiliriz yani 6'dan sonra 7'den sonra. Ya fiyat olarak bir de bazen şey yapıyorsun hani neye bu fiyatları vermiyoruz ki zaten hani o kadar zamanımızın çoğu çalışarak geçiyor Evet. ve bence bedenin ve insanın buna Masaja bu ve tarz zamanlara ihtiyacı spaya da oluyor. kendisini ayırması gerekiyor, evet, O bence. yüzden hani bu fiyat bu beden için ve kendimiz için bazen gerekli diye düşünüyorum ki çoğu şeye gerçekten çok paralar harcıyoruz zaten. Ara ara bu tarz şeylerin de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum en azından ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bizimle her zaman paylaşabilirsiniz. Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden hepinize merhabalar. Dün saunadan sonra saunanın nasıl geçtiğiyle alakalı, işte daha önceki sauna tecrübelerimizle alakalı birazcık konuşmak istiyordum. Fikirlerimi paylaşmak istiyordum sizinle aslında ama saunadan sonra çok tatlı bir uyku bastırdı falan. Hani hiç o videoyu çekmeye ya da işte bir şeyler anlatmaya enerjimiz kalmadı. Şimdi kuzenimle buluşmaya gidiyoruz. Rotterdam'da buluşacağız. Kuzenime elbise falan bakacağız. İşte ben de birazcık alışveriş yapmayı planlıyorum. Hadi gelin birlikte biraz da TK gezelim. Arkadaşlar bir de şöyle kazaklar buldum. Çok tatlı. 10 euroya düşmüşler. %50 indirim var. Bu kübik evlerin içlerini ziyaret edebiliyormuşuz. Şimdi kübik evlerin içindeyiz.